Türkçe Kur'an tercümelerinin yetersiz olduğu konuyla yakından ilgilenenler için bilinen acı bir gerçek. Peki tercümeler yetersiz ve bizler de Arapça bilmiyorsak Kur'an'dan nasıl sorumlu tutulabiliriz? Her Müslüman Arapça mı öğrenmeli? Kur'an'ı anlamakla kastedilen, Kur'an'ın vermek istediği genel ve asıl mesajı anlamaksa, buna cevaben tereddütsüz, evet, Kur'an'ı tercümelerinden anlamak mümkün diyebiliriz. En kötüsünden bir Kur'an tercümesini alıp baştan sona okumak bile büyük bir ihtimalle Kur'an'ın asıl mesajını anlamanıza yetecektir. Ancak Kur'an'ı anlamakla kastedilen, Kur'an ayetlerinde geçen konulara derinlemesine nüfuz edebilecek bir seviyede olmak ise tercümeler size hemen hiçbir fayda sağlayamayacaktır. Ayetlerde geçen herhangi bir konuyu detaylı bir şekilde incelemek için Arapça bilgisi dahi çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Arapça bilgisi yeterli olsaydı tercümanlar ya da tercümeler yardımıyla bu ihtiyacı kolayca giderebilirdik. Evet, Kur'an dili Arapçadır. Ancak her dil gibi Arapça da yaşayan, gelişen, değişen bir dildir. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arapça pek gelişmiş bir dil değildi. Kur'an'ın nazil olmasının ardından Arapça hızla yayıldı ve yaygın olarak kullanılmasının doğal bir neticesi olarak da gelişti. Tefsir tarihine bakıldığında sözcüklere verilen anlamların tarih boyunca değişime uğradığı görülüyor. Bu nedenle meşhurdur. Kur'an dili Arapça değil, nazil olduğu dönem Arapçasıdır. Dolayısıyla günümüzde Suriyeli ya da Suudi Arabistanlı bir Müslüman ile Türkiye'li bir Müslüman arasında Kur'an'ı anlama çabası bakımından büyük bir fark yoktur. Kur'an ayetlerine derinlemesine nüfuz etmek isteyen Suriyeli de, Suudi Arabistanlı da, Türkiye'li de hemen hemen aynı çabayı göstermek zorundadır. O dönemin sözcüklerini açıklayan sözcükler var mı? Bu konu için özel olarak yazılmış, o dönemde kullanılan sözcüklere verilen manalara dair derli toplu bir sözlük yok. Bu amaca hizmet eden meşhur bazı sözlükler sonradan yazılmışsa da bunlar tam anlamıyla ihtiyacı karşılayabilecek çapta değiller. Peki bu durumda Kur'an ayetlerini derinlemesine anlamak mümkün değil mi demek istiyorum? Kesinlikle hayır. Çünkü o dönemlerden bugüne kalan tek yazılı metin Kur'an değil. Birçok yazılı metin var. Bu sayede karşılaştırmalı olarak metinler incelenip o dönem diline dair bilgiler edinilmekte. Bu tür bilgilere halen yenileri de eklenmeye devam ediyor. Özellikle arkeolojik çalışmalardan çıkan yeni sonuçları kastediyorum. Kur'an'ın anlaşılması konusunu gelecekteki arkeolojik buluşlara bağlayacak değilim elbette. Geçmişimizde de bu konularla ilgili yazılmış birçok kaynak var ve bu kaynakların önemli bir kısmına Türkçe'de ulaşmanız mümkün. Kur'an'ın hem bir sözlü hitap hem de yazılı bir kitap olarak mesaj verirken kullanmış olduğu üslup hakkında en azından birkaç kitap okunabilir. Kur'an'da anlatılan çeşitli konularla ilgili müstakil olarak yazılmış birçok kaynak okunabilir. Yine Kur'an için düzenlenmiş sözlük mahiyetinde birçok çalışma mevcut. Kur'an ayetlerini sıradan bir insandan daha çok inceleyip anlamak için bu tür kaynaklardan yararlanmak, Arapça öğrenmekten çok çok daha makul bir tercih olacaktır. Yıllarca Arapça eğitimi alsanız ancak bir tercüman kadar Arapça bilginiz olabilir. Ancak yıllarca Kur'an konulu çeşitli kaynakları okursanız Kur'an'ı anlama konusunda bir hayli yol gitmiş olursunuz.